Ders 1. Sinema ziyareti. Hangi sinema olduğunu biliyor musun? Evet, şehir merkezinde, ana alışveriş bölgesine yakın olanıdır. Harika. O sinemayı seviyorum, öyle rahat bir havası var ki. Kesinlikle. Ayrıca her zaman en yeni filmleri gösterirler. Bu hafta sonu ne oynanacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Programı henüz kontrol etmediniz mi? Henüz değil ama yakın zamanda bakmayı planlıyorum. Hadi bir filme karar verelim ve birlikte gidelim. Kulağa mükemmel geliyor. Eğlenceli bir film gecesi için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Maceralı seyahatler. Bu inanılmaz geliyor. Tek başına seyahat etmek istemene ne sebep oldu? Kendi hızımda keşfetme özgürlüğünü deneyimlemek istedim. Bu harika bir neden. Yalnız seyahat çok zenginleştirici olabilir. Evet, kendini keşfetmeye ve kişisel büyümeye olanak tanır. Maceracı ruhuna hayranım. Tek başına seyahat etmek cesaret ister. Teşekkür ederim. Unutulmaz deneyimlere yol açabileceğine inanıyorum. Geri döndüğünüzde maceralarınızı duymayı çok isterim. Kesinlikle. Tüm hikayelerimi ve ipuçlarımı paylaşacağım. Bunları duymak için sabırsızlanıyorum. Yolculuğunuz başkalarına ilham verecek. Ders 3. Alışveriş gezisi. Alışveriş merkezinin yakınındaki giyim mağazasına ne dersiniz? Mükemmel. Gelecek haftaki parti için yeni bir elbiseye ihtiyacım var. Bu mağazada genellikle güzel bir stil seçeneği bulunur. Evet, çeşitliliklerini seviyorum. Göz atmak her zaman eğlencelidir. Satış olup olmadığını kontrol edelim. İyi bir fikir. Yeni bir elbise için anlaşma yapmayı çok isterim. Öğle yemeğinden sonra bizi oraya götüreceğim. Mükemmel. Mükemmel kıyafeti bulmak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli bir alışveriş gezisi olacak. Ders 4. Rahatlama anları. Bu çok doğru. Bu kaos başlamadan önceki küçük rahatlama anım. Tamamen anlıyorum. Kendinize zaman ayırmanız çok önemli. Evet, yeniden enerji toplamama ve önümüzdeki güne hazırlanmama yardımcı oluyor. Kesinlikle. Birkaç sessiz an bile büyük bir fark yaratabilir. Bu huzurlu zamanlara değer veriyorum, özellikle de yogun bir dünyada. Kabul ediyorum. Kişisel bakıma öncelik vermek önemlidir. Birlikte rahatlamaya zaman ayırdığımızdan emin olalım. Kesinlikle. Denge için biraz dinlenmeye ihtiyaç vardır. Hayatımızda daha fazla huzur dolu an bulmak için. Ders 5. Hava durumu farkındalığı. Bu çok talihsiz bir durum. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeliydin. Biliyorum. Yağmurun bu kadar ani gelmesini beklemiyordum. Hava durumu tahmin edilemez olabilir, özellikle de yılın bu zamanında. Kesinlikle. Değişikliklere daha hazırlıklı olmalıydım. Hava durumu uygulamasını düzenli olarak kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Evet, güncel kalmayı kesinlikle alışkanlık haline getireceğim. Bu sayede sürprizlerle karşılaşmadan gezilerinizi planlayabilirsiniz. Kesinlikle. Yağmura şemsiyesiz yakalanmaktan nefret ediyorum.
Bir sonraki maceramız için tahminlere göz atalım. Ders 6, ödeme seçenekleri. Projemizin ödeme süresini uzatmaya ne dersiniz? Bu ise yaramalı, peki ya ilgi? Bunun genel bütçemizi nasıl etkileyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Evet, ödemelerin uzatılması faydalı olabilir ancak uzun vadede daha maliyetli olabilir. Kesinlikle. Karar vermeden önce rakamları hesaplamalıyız. Kabul ediyorum. Artılarını ve eksilerini dikkatlice tartmak çok önemlidir. Daha fazla bilgi için mali danışmanımıza danışalım. Bu akıllıca bir hareket gibi görünüyor. En iyi seçeneği bulmamıza yardımcı olabilirler. Mali açıdan sağlam bir seçim yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Ders 7, tarihsel bağlam. Alaska eyalet olmadan önce Teksas Amerika'nın en büyük eyaletiydi. İlginç. Teksas'ın bu unvanı bu kadar uzun süre elinde tuttuğunu bilmiyordum. Evet, ülke coğrafyasının şekillenmesinde oldukça önemliydi. Alaska'nın eklenmesinin isleri nasıl değiştirdiğini merak ediyorum. Kesinlikle dinamikleri değiştirdi ve Alaska'yı şu anda en büyük eyalet haline getirdi. Tarihin mevcut sınırlarımızda nasıl bir rol oynadığı büyüleyici. Kesinlikle. Her eyaletin anlatacak kendine özgü bir hikayesi vardır. Bu eyaletlerin tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeyi çok isterim. Amerikan coğrafyası ve tarihi üzerine bir araştırma oturumu planlayalım. Ders 8, Antika alışverişi. Ne güzel bir antika dükkanı. Benzersiz koleksiyonlara göz atmayı seviyorum. Ben de. Geçmişi olan ögeleri bulmanın özel bir yanı var. Kesinlikle. Her parçanın anlatacak bir hikayesi var ve büyüleyici. Böyle yerlerde gizli hazineleri keşfetmenin heyecanını yaşıyorum. Evet. Her ziyaretinizde bir hazine avı gibidir. Tüm farklı ögeleri keşfederek saatler geçirebilirim. Aynı şekilde. Bakalım bugün hangi benzersiz bulguları ortaya çıkarabileceğiz. Bekleyemiyorum. Birlikte neler keşfedebileceğimizi kim bilebilir? Zamanımızı ayırıp deneyimin tadını çıkaralım. Ders 9, oturma düzenlemeleri. Pikniğimiz için çimlerin üzerine battaniye ve minderler serebiliriz. Laga mükemmel geliyor. Herkes için rahatlık saklayacak. Evet, herkesin rahatlamasını ve günün tadını çıkarmasını istiyorum. Açık havada rahat bir atmosfer yaratmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Ayrıca yemek ve oyun paylaşımını daha keyifli hale getirir. Hepimizin bir araya gelebileceği rahat bir ortam fikri hoşuma gidiyor. Biraz gölge almak için de bir ağacın altında güzel bir yer seçelim. İyi düşündün. Biz eğlenirken bizi serinletecek. Pikniğimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 10, şehri keşfetmek. Şehri keşfetmenin harika bir yolu. Bu şehirde daha önce toplu taşıma kullandınız mı? Evet, yaptım. Bu kullanışlıdır ve çoğu zaman etrafta dolaşmanın en iyi yoludur. Kabul ediyorum. Ayrıca yerel kültürün daha fazlasını bu şekilde görebilirsiniz. Kesinlikle. Otobüse ya da metroya binmek size farklı bir bakış açısı kazandırır.
Yolculuğumuz sırasında denemek için sabırsızlanıyorum. Kolayca gezinmemize yardımcı olacak bir toplu taşıma haritası alalım. Evet. Bu, maceralarımızı daha sorunsuz ve daha keyifli hale getirecek. Bu şehrin sunduğu her şeyi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 11. Sporda steroid kullanımı. Bu görünümü elde etmek için bazı erkekler steroid adı verilen ilaçları kullanır. Evet, bu da hızlı bir şekilde büyük miktarda kas kazanmayı mümkün kılar. Bu uygulamanın sporda ne kadar yaygın olabileceğiyle ilgili. Kesinlikle. Ciddi sağlık riskleri ve etik sorunlar doğurmaktadır. Adil rekabet ruhunu zedelediğine inanıyorum. Kabul ediyorum. Gerçek başarılar kısa yollar olmadan kutlanmalıdır. Sporcular için steroidlerin tehlikeleri konusunda eğitim önemlidir. Kesinlikle. Bunun yerine sağlıklı eğitim yöntemlerini teşvik etmek çok önemlidir. Farkındalığı savunalım ve temiz spor girişimlerini destekleyelim. Ders 12. Yeni Zelanda şehirleri. Yeni Zelanda'da 3 büyük şehir var. Evet, Auckland daha fazla çeşitlilik ve aktiviteye sahip en büyük şehirdir. Kesinlikle. Kültürlerin harmanlandığı canlı bir yer. Wellington ve Christchurch'ün de oldukça benzersiz olduğunu duydum. Evet. Wellington sanat ortamıyla tanınırken Christchurch'ün güzel bahçeleri vardır. Her şehrin kendine has bir çekiciliği ve karakteri vardır ve bu da onları ziyaret etmeye değer kılar. Üçünü de keşfetmeyi ve neler sunduklarını görmeyi çok isterim. Aynı şekilde. Yakında Yeni Zelanda'ya bir gezi planlayalım. Bu hatırlanması gereken bir macera olurdu. Ders 13. Ekonomik kaygılar. Uzmanlar bunun 1929'dan bu yana görülen en kötü düşüş olduğunu söylüyor. Evet, bu çöküş bence ciddi ekonomik zorluklara yol açacaktır. Kabul ediyorum. Etkilerini anlamamız bizim için çok önemli. Kesinlikle. Pek çok insan bu ekonomik krizden etkileniyor. Ekonominin toparlanmasının ne kadar süreceğini merak ediyorum. Bu karmaşık bir soru ama stratejik planlama gerektirecek. Yerel işletmeleri toparlanmaları için desteklememiz gerekiyor. Evet. Topluluk desteği önemli bir fark yaratabilir. Kurtarma çabaları hakkında bilgi sahibi olalım ve elimizden geldiğince katkıda bulunalım. Ders 14. Edison'un icatları. Edison'un bir diğer icadı ise günümüzde artık kullanılmamaktadır. Gerçekten mi? Bu icadın adı fonograftı, değil mi? Evet, o zamanlar ses kaydı oldukça devrim niteliğindeydi. Teknolojinin zaman içinde nasıl geliştiği büyüleyici. Kesinlikle. Bir zamanlar son teknoloji olan şey artık geçerliliğini yitirebilir. Ses dünyasındaki bir sonraki büyük buluşun ne olacağını merak ediyorum. Önümüzde uzanan olasılıkları düşünmek heyecan verici. Evet. İnovasyon günlük deneyimlerimizi şekillendirmeye devam ediyor. Ses konusunda gelişen teknolojileri yakından takip edelim. Ders 15. Güzel bir gökkuşağı. Gökyüzündeki su güzel, parlak gökkuşağına bakın. Bu çok etkileyici.
Tüm renkleri görebiliyorum. Mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Gökkuşakları her zaman neşe getirir, öyle değil mi? Kesinlikle. Bize fırtınanın ardından gelebilecek güzellikleri hatırlatıyorlar. Evet, Dogan'ın bize umut ve pozitifliği gösterme şekli gibi. Her rengin diğerine bu kadar kusursuz bir şekilde karizmasını seviyorum. Bu gerçekten bir sanat eseri. Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeliyiz. Harika fikir. Bu güzel manzarayı mutlaka hatırlayalım. Bunu arkadaşlarımla ve ailemle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ders 16. Batıya doğru genişlemek. Hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri hızla batıya, yeni bölgelere doğru genişliyordu. Evet, bu genişleme Kuzey Amerika'nın tarihini önemli ölçüde şekillendirdi. Karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları düşünmek büyüleyici. Kesinlikle. Yolculuk hem heyecan hem de zorluklarla doluydu. Bilinmeyene doğru yola çıkan öncülere hayranım. Ben de. Onların cesareti gelecek nesillere yol açtı. Tarihin bu dönemi hakkında daha fazlasını öğrenelim, çok ilginç. Harika fikir. Geçmişimizi anlamak, bugünümüzün kıymetini bilmemize yardımcı olur. Bu ilk kasiflerin hikayelerine dalmaktan heyecan duyuyorum. Ders 17. Güneş paneli hususları. Evet, çatıma güneş panelleri takmayı düşünüyorum. Bu akıllıca bir yatırım gibi görünüyor. Uzun vadede paradan tasarruf etmenizi saklayabilirler. Kesinlikle. Ayrıca karbon ayak izimi azaltmanın harika bir yolu. Buna hayranım. Sürdürülebilir enerji çevre için çok önemlidir. İklim değişikliğiyle mücadelede üzerime düşeni yapmak istiyorum. Henüz belirli bir marka veya modele baktınız mı? Henüz değil, ancak mevcut en iyi seçenekleri araştırmayı planlıyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Araştırmada size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Bunu takdir ediyorum. Gelin en verimli ve güvenilir panelleri birlikte bulalım. Ders 18. Kudretli Nehir. Dünyanın dördüncü en uzun nehri Amerikan tarihinde özel bir yere sahiptir. Evet, birçok şehrin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Nehirlerin ekonomileri ve kültürleri nasıl şekillendirdiğini büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Kaynakları ve ulaşım yollarını saklarlar. Yasamin bu kadar çok su yollarına bağlı olması şaşırtıcı. Kabul ediyorum. Nehirler çeşitli yaban hayatını destekleyen hayati ekosistemlerdir. Bu nehrin tarih üzerindeki etkisi hakkında daha fazla araştırma yapmalıyız. Evet. Önemini anlamak bize geçmişimiz hakkında fikir verebilir. Nehir kıyısındaki bazı tarihi yerleri ziyaret etmeyi planlayalım. Ders 19. E-ticaret açıklaması. E-ticaret, çevrimiçi ürün veya hizmet alıp satmaktan daha fazlasıdır. Evet, çevrimiçi alışveriş ve işlem süreçlerinin tamamını kapsar. Kesinlikle. Pazarlamadan müşteri hizmetlerine kadar her şeyi içerir. Teknolojinin alışveriş sektimizi nasıl değiştirdiğini seviyorum. Ben de. Alışverişi çok kolay ve erişilebilir hale getiriyor.
Ve işletmeler için küresel bir pazarın kapılarını açıyor. Evet. Küçük işletmeler artık dünya çapındaki müşterilere ulaşabiliyor. E-ticaretin nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek heyecan verici. Çevrimiçi alışveriş dünyasında ortaya çıkan trendlere göz atalım. Ders 20. Önceden rezervasyon yapmak. Bütçe araligimiz söz konusu olduğunda önceden rezervasyon yaptırmak önemlidir. Evet, bu şekilde mevcut en iyi fiyatları ve seçenekleri alabiliriz. Kesinlikle. Son dakika rezervasyonları genellikle daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Kabul ediyorum. İleriye yönelik planlama bütçemiz dahilinde kalmamıza yardımcı olur. Ayrıca, araştırma yapmak ve harika fırsatlar bulmak için bize daha fazla zaman verir. Evet. Plan yaparken bir pazarlık bulmanın heyecanını seviyorum. Rezervasyonlarımızı yapmak için bir zaman çizelgesi belirleyelim. Bu kulağa akıllıca geliyor. Her şeyi bir an önce sonuçlandırmayı hedeflemeliyiz. Yolculuğumuz için heyecanlıyım. Bunu unutulmaz kılalım. Ders 21. Gitar çalma. Yaklaşık bireysel emeklilik sistemi yıldır gitar çalıyorum. Bu harika. Müzik yaratmak çok ödüllendirici olsa gerek. Gerçekten öyle. Bir enstrüman çalmanın ne kadar etkileyici olabileceğini seviyorum. Hayal edebiliyorum. Çoğunlukla eğlence için mi yoksa performans için mi oynuyorsunuz? Her ikisinden de biraz. Arkadaşlarım ve ailem için oynamaktan keyif alıyorum. Kulağa harika geliyor. Tutkunuzu paylaşmanın harika bir yolu. Evet. Bazen kendi şarkılarımı yazmayı da seviyorum. Bu çok etkileyici. Orijinal müziklerinizden bazılarını duymayı çok isterim. Paylaşmaktan mutluluk duyarım. Yakında bir Vam sessin yapalım. Ders 22. Güvenlik kamerası önerileri. Ben de aynısını yapmayı düşünebilirim. Güvenlik kamerası markaları hakkında tavsiyeniz var mı? Evet, oldukça güvenilir olan birkaç marka hakkında iyi şeyler duydum. Bu harika. Kurulumu ve kullanımı kolay bir şey istiyorum. Kesinlikle. Kullanıcı dostu özellikler ev güvenliği için gereklidir. Kablolu mu yoksa kablosuz seçenekleri mi tercih edersiniz? Kablosuz kameraların kurulum açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kabul ediyorum. Üstelik çeşitli yerlere kolaylıkla yerleştirilebilirler. Özellikleri karşılaştırmak için en iyi modelleri birlikte araştıralım. Bir plana benziyor. Bilinçli bir karar vermek istiyorum. Ders 23. Yogun program. Sabah isim var, öğleden sonra da doktor randevum var. Önümüzdeki yogun bir gün gibi görünüyor. Bu konuda ne hissediyorsun? Her şeyi siktirme konusunda biraz gerginim ama başaracağım. Evet, zamanınızı planlamak stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Her şeyi düzenli tutmak için bir kontrol listesi yapacağım. Bu akıllıca bir yaklaşım. Her zaman doğru yolda kalmama yardımcı oluyor. Sadece önemli bir şeyi unutmadığımdan emin olmak istiyorum. Yapmayacaksın. Her seferinde bir adım atın. Teşvikiniz için teşekkürler. Bunu takdir ediyorum. Ders 24. Popüler müzik trendleri. Bilmemiz gereken popüler şarkılar var mı?
Evet. Şu anda en popüler olan şarkılara genellikle ilk 40 adı veriliyor. İlginç. En son hitleri takip etmeyi seviyorum. Ben de. Hangi sanatçıların trend olduğunu görmek eğlenceli. Bence en iyi şarkılardan bir çalma listesi oluşturmalıyız. Harika fikir. Bir sonraki yolculuğumuz için mükemmel olacak. Evet. Müzik her zaman yolculuğu daha keyifli hale getirir. Taze tutmak için türlerin bir karışımını ekleyelim. Birlikte yeni favoriler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 25, Selalelerde heyecan. Şelalelerdeki inanılmaz gösterileri duydunuz mu? Evet, kenardan fıçılara düşen insanların videosunu gördüm. Heyecan verici görünüyordu. Ne kadar cesur olduklarına inanamıyorum. Bunu yapmak büyük cesaret gerektirmelidir. Kesinlikle. Hatta bazı insanlar şelalenin üzerinden iplerin üzerinde yürüyor ki bu daha da tehlikeli görünüyor. Bu doğru. Yükseklik ve hızla akan su, onu muhteşem ama riskli bir başarı haline getiriyor. Yaralanmadan bu tür gösteriler için nasıl pratik yaptıklarını merak ediyorum. Performans sırasında güvenliklerini saklamak için birçok eğitim ve güvenlik önlemi gerektirmelidir. Kabul ediyorum. Adrenalin patlaması canlandırıcı olsa gerek. Oradan manzarayı hayal edin, nefes kesici olmalı. Ders 26, Ufukların genişletilmesi. Hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri hızla batıya doğru genişliyordu. Evet, bu genişleme Kuzey Amerika'nın tarihini önemli ölçüde şekillendirdi. Karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları düşünmek büyüleyici. Kesinlikle. Yolculuk hem heyecan hem de zorluklarla doluydu. Bilinmeyene doğru yola çıkan öncülere hayranım. Ben de. Onların cesareti gelecek nesillere yol açtı. Tarihin bu dönemi hakkında daha fazlasını öğrenelim, çok ilginç. Harika fikir. Geçmişimizi anlamak, bugünümüzün kıymetini bilmemize yardımcı olur. Bu ilk kasiflerin hikayelerine dalmaktan heyecan duyuyorum. Ders 27, Mars beklentileri. Elbette. Bu pozisyon için Mars beklentiniz nedir? Tecrübemi ve becerilerimi yansıtan rekabetçi bir Mars arıyorum. Bu mantıklı. Katkılarınıza değer verilmesi önemlidir. Kesinlikle. Çalışmamın karşılığını adil bir şekilde alacağıma inanıyorum. Endüstri standartları hakkında herhangi bir araştırma yaptınız mı? Evet, yaptım. Birkaç Mars anketine ve raporuna baktım. Bu çok akıllıca. Müzakerelerden önce bilgi sahibi olmak her zaman iyidir. Kabul ediyorum. Tartışmalar için size saklan bir temel saklar. Beklentilerimizi net bir şekilde iletmeye özen gösterelim. Ders 28, Yol gezisi planları. Bu çok heyecan verici. Kırsal bölgeyi keşfetmek için bir yolculuğa ne dersiniz? Harika bir fikir gibi görünüyor. Açık yolu seviyorum. Ben de. Arabayla seyahat etmenin özgürleştirici bir yanı var. Kesinlikle. Yol boyunca durup ilginç yerleri keşfedebiliriz.
Evet. Yolculuğu varis noktası kadar keyifli hale getirir. Rotamızı planlayalım ve mutlaka görülmesi gereken yerleri sıralayalım. Harika fikir. Maceramızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Ben de. Güzel manzaraları deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için yakın zamanda bir hafta sonu seçelim. Ders 29, fiyatlandırma ayrıntıları. Maliyet kişi başı yaklaşık $20. Bilet satın alabileceğim belirli bir yer var mı? Evet, bunları çevrimiçi olarak veya mekandan satın alabilirsiniz. Bu çok uygun. Biletleri önceden almayı tercih ediyorum. İyi bir fikir. Zamandan tasarruf etmenizi saklar ve yer almanızı saklar. Kesinlikle. Bu deneyimi kaçırmak istemiyorum. Özel teklifler veya indirimler için web sitesini kontrol edelim. Evet. Biraz para biriktirebilseydik harika olurdu. Bu etkinlik için heyecanlıyım. Hulaga harika bir zaman mis gibi geliyor. Ders 30, salonu dekorasyon. Salonu yeniden dekore edelim mi? Evet, eğlenceli bir projeye benziyor. Aklınızda nasıl bir tarz var? Sıcak renklerle rahat, vintage bir görünüm düşünüyordum. Bu büyüleyici olurdu. Hoş bir atmosfer yaratacaktır. Kesinlikle. Biraz antika mobilya ve yumuşak aydınlatma kullanabiliriz. Bu fikri seviyorum. Mekana karakter ve sıcaklık katacaktır. İlham almak için bazı ev dekorasyonu mağazalarına göz atarak başlayalım. Harika plan. Ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yaşam alanımızı yenilemenin eğlenceli bir yolu olacak. Ders 31, taze malzemeler. Smoothie'lerim için taze meyve ve sebzelere ihtiyacım var. Kesinlikle. İçeceklerimde taze malzemeler kullanmayı seviyorum. Lezzet ve beslenme açısından büyük bir fark yaratıyorlar. Evet. Üstelik güne saklıklı baslamanın harika bir yolu. İhtiyacımız olan meyve ve sebzelerin bir listesini yapalım. İyi bir fikir. Yeni smoothie tarifleri denemek istiyorum. Aynı şekilde. Çeşitlilik olayları ilginç kiler. Bu hafta sonu stok yapmak için pazara gidelim. Lezzetli smoothie'leri karıştırmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 32, yürüyüş planları. Parkta yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Laga eğlenceli geliyor. Saat kaçta buluşmalıyız? Sabah 9'a ne dersin? Erken başlamak güzel olacak. Mükemmel. Serin sabah havasının tadını çıkarabiliriz. Evet. Ayrıca o dönemde yollar daha az kalabalık olacak. Huzurlu ve sakin olduğunda yürüyüş yapmayı seviyorum. Yürüyüş için yanımıza biraz atıştırmalık ve su alalım. Kabul ediyorum. Bir şeyler içmek bizi enerjik tutacaktır. Yolları keşfetmek ve doganın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 33, kadınlar hokeyi. Son yıllarda kadınlar ve kızlar geçmişe göre çok daha sık hokey oynuyorlar. Evet, kadın sporcular için daha fazla fırsat görmek harika.
Pek çok kişi sadece spordan zevk almakla kalmıyor, aynı zamanda bu konuda da başarılı oluyor. Kesinlikle. Buzdaki başarılarına tanık olmak harika. Görünürlüğün artmasının daha fazlasını katılmaya teşvik ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Spordaki rol modeller gelecek nesillere ilham veriyor. Yerel kadın takımlarını destekleyelim ve bazı maçlara katılalım. Harika bir fikir gibi görünüyor. Onları neşelendirmeyi çok isterim. Birlikte onların ski çalışmasını ve özverisini kutlayabiliriz. Ders 34, Sanatsal çabalar. Pastel boyayı eline verdim ama tutmakta zorluk çekti. Lagahos bir an gibi geliyor. Sonunda başarılı oldu mu? Evet, biraz pratik yaptıktan sonra pastel boyayı eline aldı. Bu harika. Çocukların öğrendiğini ve büyüdüğünü görmek muhteşem. Kesinlikle. Her küçük zafer onlar için büyük bir adımdır. Kendilerine olan güvenlerinin yaratırken artmasını izlemeyi seviyorum. Yaratıcılıklarını teşvik etmek çok keyifli. Kesinlikle. Bir dahaki sefere ben de ona katılmalı ve onunla çizim yapmalıyım. Bu harika olurdu. Kendimizi bağ kurmanın ve ifade etmenin eğlenceli bir yolu. Ders 35, Kadim Medeniyetler sergisi. Şu anda eski uygarlıklarla ilgili özel bir sergileri var. Laga büyüleyici geliyor. Tarih öğrenmeyi seviyorum. Evet, toplumların nasıl geliştiğine dair böyle bir fikir veriyor. Kabul ediyorum. Her medeniyetin kendine has katkıları vardır. Sergilenen eserler özellikle ilgimi çekiyor. Ben de. Geçmişe dair o kadar zengin hikayeler anlatıyorlar ki. Bu hafta sonu sergiyi ziyaret etmeyi planlayalım. Harika fikir. Daha fazlasını keşfetmek ve keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Tarihin canlandığını görmek heyecan verici bir deneyim olacak. Ders 36, Yemek seçenekleri. Evet, bu bölgede bir şeyler yemek veya alışveriş yapmak için pek çok seçenek var. Bunu duymak harika. Dışarıdayken çeşitli seçeneklere sahip olmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. İster hızlı bir atıştırmalık ister oturarak yemek havasında olun, herkes için bir şeyler var. Evet ve yerel restoranları keşfetmek herhangi bir gezinin en önemli anlarından biri olabilir. Kesinlikle. Bölgenin kültürünü ve lezzetlerini deneyimlemenin harika bir yolu. Ayrıca yakınlarda alışveriş yapmak, gezinmeden önce veya sonra yemeğin tadını çıkarmayı kolaylaştırır. Evet, lezzetli yemeklerle alışveriş terapisini birleştirerek güzel bir gün geçirmenizi sağlıyor. Sonuçta farklı seçeneklere sahip olmak deneyimin genel keyfini artırıyor. Kesinlikle. Bölgede yeni favoriler keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.